Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir şey yapacağız. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar için bir rehber videosu hazırlayacağım. Bunun sebebi de şu: evet, oyun çok fazla oldu çıkalı. Fakat çok fazla yeni arkadaş gelmeye başladı. Bu oyunun Türkçe olmasıyla da ilgili, işte Türkiye'de daha çok yayılmasıyla da ilgili bir sebep. Oyun evet bir senedir var ama Türkiye'de bir senedir var ama yaklaşık dünyada 5-6 yıldır var. Ama son dönemlerde oyunun Türkçe olmasıyla birlikte çok ciddi bir katılım söz konusu. Bununla ilgili de ciddi sorular oluyor ve oyunun başlangıç seviyesiyle ilgili sorular oluyor. Ben yeni başlayan arkadaşların çok daha hızlı adapte olması adına onları böyle yarı profesyonel yapacak şekilde kendi gözlemlediğim sorular belirledim. Bunun yanında şöyle, bu videoyu sadece yeni başlayanlar için düşünmeyin. Aslında kendini bu oyunda iyi hisseden arkadaşlar, iyi olduğunu hisseden arkadaşlar için de bu videoyu izlemesini öneriyorum. Sebebi de şu: benim eksik gördüğüm ya da eksik anlattığım yanları sizler de yorumlarda anlatarak en azından yeni başlayacak arkadaşlara benim verdiğim desteğin aynısını verebilirsiniz. İlla ki eksik olduğum yanlar olur ve oyunun başlangıç seviyesi üzerinden bir sene geçti. Hatırladığım kadarıyla anlatacağım sizlere. O yüzden eksik olan yanlar olabilir. Hadi başlayalım. Bu arada kanalımız büyüyor. Gerçekten son dönemlerde çok güzel ilgi var. İlginize teşekkür ediyorum. Bilenleriniz vardır. Kanalımın kazancı yeni açıldı. Yani yeni onaylandık. Çok yakında da katıl üyeliğimi de açacağım. Oradan da makul olanlarda sizlerden destek bekliyorum. Öncelikle ve bu videoları yararlı görüyorsanız ve bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, en azından bir yorum atmayı, abone değilseniz abone olmanızı istiyorum sizlerden. Daha hızlı büyüyebilmek adına ve önerebilirseniz kendi çevrenize çok iyi olur, çok sevinirim. Hadi videoya başlayalım. Diyelim ki bir seviyeden videoya bugün başladığınızı düşünün. Oyuna giriş kısmı çok kolay olduğu için orayı anlatmak istemiyorum. Fakat şöyle bir şey anlatmak istiyorum. GPS sorununu çok fazla yaşayacaksınızdır. Ben şöyle hemen sizlere onu anlatayım. Örnek veriyorum, GPS'i kapattığınız takdirde üstte kırmızı bir simgede GPS problemi, GPS 11 problemi yazan bir kısım oluyordu. Bunun en büyük sebebi şu an üst tarafta gördüğünüz şu GPS sinyalinin adam akıllı çekmemesi ya da kendi telefon sinyalinizin adam akıllı çekmemesi. Çünkü oyun GPS ile oynanmasına rağmen aslında oyun çok büyük bir oyun değil. Telefonunuz orta seviye bile olsa bu oyunu rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Çok basit kasmalar, donmalar dışında oyunu oynamamanız için bir sebep yok. Bu GPS sorununu çözemeyen arkadaşlar için ayrıyeten bir videom var. Daha öncelerde çektiğim, ama genel olarak tamamen telefon sinyalinizin güçlenmesi. Bu GPS sorununu gün içinde biz de arada çekiyoruz. Fakat nasıl çekiyoruz? Örnek veriyorum, evin bir kuytu köşesinde, sinyalin az çektiği bir yerde ya da asansörde ya da örnek veriyorum çok katlı bir AVM'de tamamen sinyalin kopması ya da sinyalin güçsüzleşmesiyle ilgili, GPS'inizin kopmasıyla ilgili bir durum. Bu böyle çözülmeyecek bir durum değil. Bunu evde çözmeye çalışmayın. Eğer bu sorunu sık yaşıyorsanız bence dışarı çıkın. Tamamen telefonunuzun sinyalinin güçlü olduğunu hissettiğiniz bir yerde deneyin ve bu sorunu çözüldüğünü göreceksiniz. GPS sorunu nasıl görebilirsiniz? Yanınızda Pokemon'lar çıkmaz ya da şu Pokestop dediğimiz yerler çıkmayabilir. Tamamen bu şekilde çözülebilen bir problem. Çok basit bir problem. Biraz uğraşırsanız çözülür. Evet, çok can sıkıcı, oyun hiç açılmayacak gibi görünüyor ama oyun açılıyor. Evet, diyelim ki GPS sinyalini çözdük ve oyuna bugün başladık. Yanınıza 3 tane Pokemon çıkıyor. Pokemon'un yani çok bilindik Pokemon'lar çıkıyor. İşte Charmander çıkıyor, Balbazar çıkıyor, Squirtle çıkıyor. 3 tane Pokemon çıkıyor yanınıza. Ve siz de filmdeki gibi o 3 Pokemon'u bırakıp devam ederseniz, 4 kere onlardan uzaklaşırsanız yürüyerek, şu an benim yaptığım gibi, ve karşınıza Pikachu çıkıyor. Bunun oyunun güçlülüğüyle ya da karşınıza işte ilk aldığınız Pokemon'un Pikachu olmasıyla, bu arada oyunda Pikachu böyle çok ekstrem güce sahip bir Pokemon değil. Sadece hani Pikachu severlerin hoşuna gideceği, örnek veriyorum, ben de öyle yapmıştım. Ben de ilk oyuna başladığımda Pikachu ile başlamıştım.
Ve bunu bildiğim için başlamıştım. Çünkü daha önceden oyun tam Türkiye'de yasal resmi olarak başlamadığında ben de indirmiştim oyunu ve o şekilde oynamıştım. Sonradan öğrenmiştim Pikachu'nun o şekilde alınacağını ve resmi olarak Türkiye'ye geldiğinde oyun ben de ilk Pikachu ile başlamıştım. Bu çok önemli bir şey değil ama yine de ön bilgi olarak Pikachu ile başlamak isteyen arkadaşlar için çevrenize çıkan 4 Pokemon'u terk edip Pikachu ile birlikte başlayabiliyorsunuz. Şimdi oyunun mantığı gereği Pokemon'ları yakalayıp Pokemon'ları evrimleştiriyoruz. Filmle, çizgi filmle aynı mantık. Şöyle girdiğimizde şimdi bu Pokemon'u şu şekilde de yakalayabiliyorsunuz. Fakat oyuna yeni başlayanların şu üstteki AR modu aktif olabiliyor. AR modu aktif olduğunda Pokemon'u şöyle görüyorsunuz. Şu an ben de doğadayım. Pokemon'u şu şekilde görüyorsunuz. Yani şu çimlerin arasında falan şurada görebiliyorsunuz Pokemon'u. Ve bu şekilde yakalamak gerçekten çok zor. Evet, yakalanır mı? Yakalanır. Bu şekilde attı. Ben çok az oynadığım için bunu bu şekilde ben bile zorlanıyorum. Yani bir senedir oynayan biri olaraktan ben bile zorlanıyorum. O yüzden benim size tavsiyem, bu arada kaçtı. Benim size tavsiyem AR modunu kapatmanız. Evet, eğlenceli, daha eğlenceli görünüyor doğayla iç içe ama şu üstten AR modunu kapattığınızda Pokemon bu şekilde çıkıyor karşınıza ve normal düz atışlarla da Pokemon'u yakalayabiliyorsunuz. Fakat ekstra XP ve yakalamanın daha etkili olması için biz Poke topunu çevirip fasolu bir şekilde atıyoruz. Poke topunu fasolu bir şekilde attığınızda ve Pokemon tek seferde yakalandığında bunlar için ekstra puan alabiliyorsunuz. Onun dışında ekstra XP alıyorsunuz daha doğrusu. Bakın şurada işte ilk atış, fasolu atış, iyi atış diye böyle ekstra tecrübe puanı veriyor. Ve Pokemon'u seçip topu tuttuğunuzda bakın çevresinde kırmızı bir halka var. O halka yeşil, sarı ve kırmızı olabiliyor. Kırmızı en sıkıntılı demek. Yani bu Pokemon'un yakalanması diğerlerine göre daha sıkıntılı. Bunu süper atarak ya da mükemmel atarak o durumu daha da kolay hale getirebilirsiniz. Süper attınız ve yerinde durmuyor halen. Buradaki meyveleri kullanaraktan işte muzu atarsanız sakinleştirirsiniz. Bunun yanında yine raz meyvesi var, pembe olanı şu an yok bende. Bunlar çok basit şeyler, sürekli alabileceğiniz şeyler. Onu atarak yine sakinleştirebilirsiniz. Şu pinap meyvesini ananasa atarsanız Pokemon'dan alacağınız şekerleri arttırabilirsiniz. Şu son 2 olan gümüş ve altın, bunlar çok değerli. Bunları genelde biz efsane Pokemon'lara atıyoruz ama şöyle göstereyim. Mesela muzu veriyorsunuz. Biraz daha sakinlemesi neden oluyor ve sonra topu attığınızda çok daha basit bir şekilde yakalamanızı sağlıyor. Tabii bu basit dediğim garanti yakalanış değil. Eğer bu Pokemon üzerindeki simge kırmızıysa tek seferde genelde yakalanmıyor ve yoruyor. Evet, bu çok önemli bir Pokemon değil. O yüzden yakalamayacağım. Sadece göstermek adına söylüyorum. Kırmızı olduğu için zaten bize ekstra uğraştıracaktır. Poke toplarımız kırmızı, mavi ve sarı. Normal, süper ve ultra. Ultra toplar genelde efsane Pokemon'lara kullanıyoruz ilk etapta. Fakat ben şu an genelde her Pokemon'a ultra top atıyorum. Çünkü zaten çok fazla geliyor. Oyunun tabii ki ilerleyen günlerinde çok fazla geliyor. Direkt çok fazla gelmesini beklemeyin. Top bitme sorunu yaşayan arkadaşlar var. Şimdi onlarla da ilgili size detayları vereceğim. Şimdi topunuz bittiğinde arkadaşlar şu çevredeki Pokestop dediğimiz yerlere gidip bunları çevirdiğinizde buradan envai çeşit toptur, işte iyileştirme iksiridir falan, onların da detaylarına gireceğim. Bunları alabiliyorsunuz. Şöyle şunları döndürdüğünüz sürece bunlar sınırsız şekilde size, tabii ki belli bir süresi var. Pembe olduğu sürece alamıyorsunuz. Bunun mavi olduğunda sınırsız bir şekilde toptur, işte iyileştirme iksiridir, onun dışında meyvedir alabiliyorsunuz. Şimdi biraz Pokemon serüveninden anlatayım. Bu Pokemon'u yakaladığınız zaman her Pokemon evrimleşmiyor bu arada. Sadece güçlenebiliyorsunuz. Şu şeker tamamen o Pokemon'a özel şeker. Yani bu şekeri, örnek veriyorum, şu Pokemon'a kullanamıyorsunuz. Bunun kendine has bir şekeri oluyor. Kendine has, her Pokemon'un kendine has bir şekeri oluyor. Ve bu şekerle onu güçlendirebiliyorsunuz. Evrim yapabiliyorsunuz. Ya da yeni saldırı ekleyebiliyorsunuz. Şimdi evrim yapmak bu oyunun en eğlenceli tarafı, kabul ediyorum. Fakat evrimde çok acele etmeyin arkadaşlar. Her Pokemon'u evrimleştirmeyin. Çünkü şeker kolay toplanmıyor. Yani normal Pokemon yakaladığınızda, örnek veriyorum, 3 tane şeker alıyorsunuz. Hadi ananasla yakaladınız, 6 tane şeker alıyorsunuz. Fakat mesela şu Pokemon'u evrimleştirmek için 50,
şu yeni gelen Pokemon'u evrimleştirmek için 400 tane şekere ihtiyacınız var. Eğer siz bu Pokemon'u güçsüz olduğu halde evrimleştirirseniz ve size daha güçlüsü, örnek veriyorum şöyle, daha güçlüsü geldiğinde evrimi için çok uğraşırsınız. O yüzden evrimi yapmadan önce Pokemon'un güçlü olup olmadığını şöyle öğrenebiliriz. Pokemon'u seçiyoruz. Şu aşağıdaki 3 noktadan değerlendir kısmından baktığımızda mesela bu Pokemon çok güçsüz. Benim size tavsiyem yeni başlayan arkadaşlar için, hani 2 yıldız bence yapmayın. Minimum 3 yıldızlı Pokemon'ları bulun, onları evrimleştirin. Örnek veriyorum. Mesela şu. Yani bu sizin minimumunuz olabilir. Evet, bu da çok güçlü bir Pokemon değil ama orta seviyenin üzerinde diyebiliriz. Bu Pokemon size birçok yerde diğer normal evrimleştireceğiniz Pokemon'lara göre çok daha işinize yarayabilir. O yüzden genelde 3 yıldız, minimum 3 yıldız gibi değerlendirin ama aslında benim kendime koyduğum kriter 93 Ivy. Bu Ivy durumunu da size daha sonra anlatacağım. Örnek veriyorum, bunda 89 Ivy. Bunun daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu an farklı renkte olan Pokemon'lar var. Bunlar da Shiny. Bunları da anlatacağım ilerleyen dakikalarda. Şimdi Pokemon yakalamayı öğrendiniz. Pokemon'u evrimleştirmeyi öğrendiniz. Ve evrim yapacağınız Pokemon'lar için kendilerine has şekere ihtiyacı olduğunu öğrendiniz. Şekeri Pokemon'u yakalayarak Pokemon'a ekstra meyve vererek arttırabiliyorsunuz. Bir de örnek veriyorum, şöyle Pokemon aldınız ve bu Pokemon sizin işinize yaramayacak kadar güçsüz. Bu Pokemon'u gönder diyerek profesöre göndererek de ekstra, şöyle üstte gördüğünüz gibi ekstra bir tane de şeker alabiliyorsunuz. Gönderirken çok dikkatli olun. Bence farklı renkteki, yani şu üzerinde parıltı olan Shiny'leri kesinlikle ilk etapta göndermeyin. Shiny Pokemon'lar güçlü değil fakat koleksiyon açısından değerli Pokemon'lar. İlk başta şansınıza karşınıza çıkabilir. Ben de ilk çıkan Shiny Pokemon'larımı şeker uğruna göndermiştim. Fakat bir Shiny Pokemon bir şeker değil 100 şeker, 200 şekerden bile daha değerlidir aslında. Manevi açıdan daha değerli. O yüzden bence Shiny'leri ilk etapta göndermeyin. Şimdi Pokemon'u seçip ne yapabiliyoruz? Pokemon'un Pokédex denilen yerden öncelikle hikayesini veya evrimini görebiliyoruz. Hangi evrime erişeceğini, işte hikayesi, ki bu hikayesi yeni Türkçe olduktan sonra oldu. Çok güzel oldu bence. Ben hikayelerini önceden hiç bakmıyordum ama şu an hikayelerine bakıyorum. Evet, ne yapabildik? Pokédex'ten detaylara bakabildik. Eşyalar kısmına eğer ki buradan girerseniz, buradan girdiğiniz kısım sadece Pokemon'ları ilgilendiren kısım olur. Yani bütün eşyalarınızı göstermez. Eşyalarınızın kaybolduğunu düşünmeyin. Burada en üstteki item Pokemon'unuzun şu ilk normal düz vuruşu, gölge pençesi vuruşunu örnek veriyorum, değiştirecek olan item. Onun bir altındaki item şu iki atağından birini, ben buna ek atak açtım diye 2 tane görünüyor. Bunu soran arkadaşlar da olacak. Örnek veriyorum, şunda tekli değil, yeni saldırı açılmamış durumda ama ben bunda yeni saldırısını açtım. Şunlardan birini değiştirmeye yarayacağınız item. Şu aşağıdaki elit yazanlar da, bunlar çok değerli, çok nadir çıkıyor. Bunlarda seçim yapabiliyorsunuz. Şöyle örnek göstereyim sizlere. Şunu seçtiğiniz zaman istediğinizi seçebilme şansı veriyor size. Fakat şu üstteki itemlerde rastgele seçiyor. Yani o yüzden elit itemler önemli. Bir de ayrıca elit itemlerle özel açılan ataklar da var. Örnek veriyorum, bazı efsane Pokemon'larda atakları sadece elit item kullanarak açabiliyorsunuz. Şu nadir şeker dediği gökkuşağı şekeri herhangi bir Pokemon için şeker olarak dönüştürülebiliyor. Ve bunu bence normal tür Pokemon'lara kullanmak yerine daha zor bulunan efsane Pokemon'lara kullanabilirsiniz. İksir kısmı, Pokemon'larınız lig dışında savaştığında ve arkadaşlarla yaptığınız maç dışında savaştığında ya da jimlerden geldiğinde yaralanıyor ya da bayılıyorlar. Yaralandığında iksirleri kullanıp onları canlandırabiliyorsunuz ya da bayıldığında canlandır itemlerini kullanabiliyorsunuz. Yani şuradan Pokemon üzerine basıp şuraya nasıl geçtiğimi de göstereyim. Şu orta kısımdan, Pokemon kısmından geçip Pokemon'a tıkladıktan sonra şu yandan geçtiğinizde bunları görebiliyorsunuz. Etiket ve favori kısmı, yani favori kısmını ben şu şekilde kullanıyorum. Hani Pokemon'u olur da yanlışlıkla transfer etmemek adına favorilere bastığınızda bunu yanlışlıkla transfer etmenizi engelleyen bir şey. Eğer Pokemon'unuz güçlüyse ve yani alelacele bir transfer yapıyorsanız kesinlikle favorileri ekleyin. Üzülürsünüz. Çok güçlü bir Pokemon'u ya da full IV bir Pokemon'u
transfer etmek durumunda kalabilirsiniz. Yazık olur. Etiket kısmı siz ayrı bir etiket yapabilirsiniz. İşte sevdiğiniz Pokemon'ları ya da kolay bulmak istediğiniz Pokemon'ları ayrı ayrı yere koyabilirsiniz. Evet, ilk etapta bu kadar çok, örnek veriyorum, bende 900 tane Pokemon var ki benim için bence az. Daha fazla da olabilir. Bu çok daha yüksek rakamlara çıkabiliyor. 900 Pokemon içinde zor bulmaktansa etiket yapıp onları bulabilirsiniz. Değerlendir kısmını az önce göstermiştim. Pokemon'un bizim için asıl önemli olan kısmı gücünü görebildiğiniz. Çünkü her Pokemon evrimleştirmiyor. Evrimleştirmeden önce kesinlikle bakmanız gereken yer burası. Ayrıca gönder tuşu var. Burada da şeker için gönderiyorsunuz. Burası buraya kadar. Normal Pokemon sayfasında şu yan tarafa tıkladığınızda yeni Pokemon'ları, favorileri sayıya göre, cana göre, ada göre ve dövüş türüne göre görebilirsiniz. Bu dövüş türünü aktif ettiğinizde, yani şu şekilde yaptığınızda, mesela bunlar benim en güçlü Pokemon'larım. Yani DG'ye göre en güçlü Pokemon'larım. Hani DG'nin yüksek oluşu o Pokemon'u aslında çok çok güçlü Pokemon olarak yapmıyor. DG'ye göre en güçlü Pokemon'larım. Mesela cana göre yaptığınızda ise farklı Pokemon'lar çıkıyor ve bunlar genelde değişmiyor kolay kolay. Canı yüksek Pokemon'lar bunlar oluyor. Bir de yani full IV'li Pokemon'lar var. Şöyle örnek göstereyim. Mesela şu Pokemon'un benim IV'si tamamen en yüksek seviyede. Yani bu Pokemon olabilecek en güçlü seviyesinde. Bulabileceğiniz en güçlü seviyesinde. Yani bunu şu şekilde pembe gördüğünüzde şu kısmı kesinlikle evrimleştirebilirsiniz. Sorgusuz sualsiz. O Pokemon size bir şekilde bir yerde işe yarar. Onun dışında buraları gösterdim. Yumurtalar kısmını birazdan anlatacağım. Şimdi şöyle Pokestop'ları öğrendik. Pokestop'lardan neler yapabileceğimizi öğrendik. Şu an roket takımı da geldi. Şu gelen roket takımlarıyla savaşıp oradan Shadow, yani gölge Pokemon'lar alabiliyoruz. Mesela burada bir tane jimimiz de var. Şurada az ileride bir tane jim var. Şu jimlerin yanına gidip oyunda mavi, sarı ve kırmızı olarak 3 tane takımımız var. Şimdi biz mavi takımız, yani ben mavi takımım. Siz bunu istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz ve sonradan değiştirmesi biraz maliyetli oluyor. Mavi takım olarak buradaki jimi ele geçirmiş durumdayız. Siz eğer örnek veriyorum kırmızı ya da sarı takım seçseydiniz bu jimin yanına gelip buradaki bütün Pokemon'ları yenip ve burayı ele geçirebilirdiniz. Ve bu şekilde aslında oyunda para kazanmış oluyorsunuz. Yani oyun parası kazanmış oluyorsunuz. Şimdi bu Pokemon'u buraya ben yerleştirdim. Bak şuradan diğer arkadaşlar yerleştirmiş. Şu Pokemon'u ise ben yerleştirdim. Bu Pokemon eğer burada 8 saat süre durursa, ki ondan sonrası önemli değil, bana oyun parası olan şu üstte gördüğünüz coin'den 50 tane getiriyor. Ve bugün bir gün içinde limitli bir şekilde geliyor arkadaşlar. Yani jimleri de biz bir nevi para kazanmak, işte bölgeyi belirlemek için kullanıyoruz. Hani şurada çevrede gördüğünüz bütün jimler mesela şu an mavi. Birçoğunu ben ele geçirmişimdir. Bakın mesela şuradakiler sarı. Ben şu an buradaki sarı jimlere gitsem, şu gördüğünüz yerlere, oradaki Pokemon'lara savaşıp alabilirim. Fakat örnek veriyorum, şu Pokemon, şu gördüğünüz büyük Pokemon, üzerinde de işareti olan Pokemon, bunlar oyun Pokemon'ları. Bunlar başkasının Pokemon'ları değil. Bunlar oyunun koyduğu Pokemon'lar ve bunlara elinizden geldiğince tek saldırmayın. Grup kurarak arkadaşlarınızla birlikte saldırın ki bunlar böyle tek başına yenebileceğiniz Pokemon'lar değil. Bunları bazen oyun Pokemon'ları ya da sizin gibi oyuncuların eklediğinizi düşünüyorsunuz. Bu tamamen yanlış. Ayrıca şuradaki yumurtalar da sizin alabileceğiniz yumurtalar değil. Şurada göstereyim. Bunlar da bir süre sonra o gördüğünüz oyun Pokemon'larına dönecek, oyun boss'larına dönecek Pokemon'lardır. Bunu da ayrıyeten söyleyeyim. Şöyle notlarıma bakayım, anlatmadığım bir şey var mı? Evet, oyunda gezerken şurada sağ alt kısımda Pokemon'ların yakındaki çevrelerini görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, sizin yakalamak istediğiniz Pokemon şu tırtıl olsun. Şunun ayak izlerine basarak oyunda nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Tabi bunlar sınırlı sürede. Bakın şu an şurada az ileride ayak çıktı. Eğer ben gerçekten oraya doğru yürürsem o Pokemon'u orada bulup onu alabilirim. Yani şu alt kısımdan Pokemon'un nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Şu yan akın kısımdan da yakında az önce bahsettiğim oyun Pokemon'ları akın kısmında, oyun bosslarından bahsettiğim kısımda, orada da şeyleri bulabiliyorsunuz. Bu akın kısmında da akınları bulabiliyorsunuz. Bu akınların yanına giderek de savaşabiliyorsunuz. Uzaktan da katılabiliyorsunuz ya da farklı bir ülkede olsa da katılabiliyorsunuz. Tabi bunların biletleri farklı. Bunlara biletle geçebiliyoruz gün içinde.
istediğiniz kadar geçemiyorsunuz ya da biletiniz ne kadar varsa o kadar geçebiliyorsunuz. Şimdi oradan da bahsettik. Şuradan bahsedeyim size. Şimdi oyuna başlayan arkadaşlar, evet, eğlencesine 1-2-3 Pokemon yakalayın. Fakat oyunda gerçekten ciddi anlamda ilerlemek istiyorsanız kesinlikle şuradaki görevleri yapmanız lazım. Bakın şuradaki dürbün işaretindeki görevleri yapmanız lazım. Şu alan kısmında, şu basit görevleri atayım. Şu alan kısmında, alan araştırması kısmında burada genelde basit görevler oluyor. Ve bu basit görevleri 7 gün boyunca yaptığınızda şurada büyük bir ödül alıyorsunuz. Hem buradan güzel bir Pokemon çıkabiliyor, hem yüksek ödüller alabiliyorsunuz. Ve bunu her gün girmeniz lazım. Girmediğiniz günü kaybediyorsunuz. Örnek veriyorum, 24 Nisan'da ben girmişim. İşte 25'i, 26'sı, 27'si arka arkaya girdiğimde şu büyük ödülü alabiliyoruz. Buradaki görevler basit. Oyun Türkçe olduktan sonra çok da basit duruma geldi. Örnek veriyorum, şu Pokemon'larınızı 5 kez güçlendirin kısmındaki görevi şu an hep birlikte yapalım. Şöyle DG'yi düşüreyim ben. Görev yapacağım için rastgele basit bir Pokemon'u güçlendireceğim. Bakayım şuna. Evet, mesela şu Pokemon'u şöyle 5 kere güçlendireyim. Bu Pokemon'u 5 kere güçlendirdiğinizde oradaki görevi yapmış oluyorsunuz. Ve oradaki görevin ödülünü, işte her neyse, bazen Pokemon yakalama da oluyor. Mesela şu an üstte 1 kilometre yürüyün görevi var. Şimdi bu 1 kilometre yürüyünü gerçekten 1 kilometre yürümeniz lazım. Kesinlikle hileden, hurdadan bahsetmiyorum. Ben oyunlarımda kesinlikle hile kullanmıyorum. Hileyi tavsiye etmiyorum. Hile nasıl kullanılır dahi bilmiyorum. Hiçbir zaman da kullanmayacağım için bahsetmiyorum. Bunları gerçekten yürümeniz lazım. Bunları ben gerçekten yürüyerek tamamlıyorum. Şu alan görevlerinde o şekilde yapabilirsiniz. Bugün kısmında da ara ara belli etkinliklerle birlikte sınırlı sayıda görevler geliyor arkadaşlar. Yani şu etkinlik süresinde şu an gördüğünüz şuradaki etkiler kısa süreli. Mesela şuradaki etkiler de 37 gün boyunca yine kısa süreli etkiler. Buraya da ara ara böyle farklı etkinlikler geliyor ve buradaki ödüller genelde güzel oluyor. Burayı da kaçırmayın. Şu özel kısmında da oyunun büyük görevleri var arkadaşlar. Bu büyük görevler sizi gerçekten ilerletecek, gerçekten size aşama atlatacak görevler. Yani şuradan mesela görevleri şu an göremiyorum, ben bunların hepsini yaptım. Bu görevleri yaptığınız takdirde çok efsane Pokemon'lar, örnek veriyorum çok sevilen Mii'yi bile buradan alabilirsiniz. Mewtwo'yu alamıyorsunuz ama Mii'yi buradan alabiliyorsunuz. O yüzden buradaki görevleri aksatmayın ve buradaki görevler birçoğu zor. Benim de şu an mesela 2 tane tamamlamadığım görev var. Buradaki görevler zor. Tamamlaması biraz uğraştırır ama size karşılığında çok güzel ödüller verebilir. Ayak izlerini de söyledik. Pokemon Pokestoplarını, jimleri de söyledik. Şu an notlarıma bakıyorum. Evet. Bu oyunu kesinlikle yürüyerek oynuyoruz. Fakat yürüyerek oynamak istemeyen arkadaşlar için hile hurda dışında oyun şöyle bir şey sunmuş durumda. Şurayı da size detaylı anlatacağım ama öncelikle şuradaki şeylerden bahsedeyim. Arkadaşlar şu yem modülleri, işte buz yem modülü, yosun yem modülü, manyetik yem modülü, bu yem modüllerini yanınızdaki Pokestopları şu üst kısmına buraya yerleştirdiğinizde, şurada bir arkadaş yerleştirmişti. Buradan da beni izliyorsa reklam olsun. Yakınımda bir yerde şu kod adında bir arkadaş var ve buralara yem modülü yerleştirmiş. Bakın şöyle yapraklar dökülüyor. Oralarda Pokemon'lar çok fazla çıkıyor. Onu evinizin yanında, yakınınızdaki, tabii ki çok yakınınızdaki, mesela şu pozisyonda, şu uzaklıkta o yem modülleri benim işime yaramıyor. Evinizin yanındaki yani ya da üzerinizdeki Pokestop'a o yem modüllerini yerleştirirseniz en azından 30 dakika boyunca siz gezmeden de Pokemon elde edebilirsiniz. Gezmeden de çevrenizde Pokemon'lar çıkar. Onun dışında Pokemon çünkü çevrenizde çıkmıyor. Bir şey daha var. Şu an bende yok. Şuradan hemen mağazadan göstereyim. Bir de tütsülerimiz var arkadaşlar. Şu tütsüler var. Tütsüleri de yayarak sizin çevrenize, yani bir Pokestop değil de sizin çevrenizde bir koku yayarak, şekerli bir koku diyelim, Pokemon'ların bir şekilde sizin yanınızda belirmesine neden oluyor. Bu şekilde de eğer evdeyseniz ya da evden çıkamıyorsanız bu şekilde yanınıza Pokemon çağırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size buraya geçmişken hazır anlatayım.
Şimdi az önce bahsettiğim akın, oyunun kendi bosslarına saldırmanız için kullanmanız gereken akın bileti bunlar arkadaşlar. Şu mavi olanlar. Bunlar sınırsız başka bir ülkedeki akınlara da katılmanızı sağlar. Bir de bunların şöyle çantamda olacak, onları göstereyim. Günlük olarak bunu alabiliyorsunuz. Şu sarı olan akın biletini de yanına gidip oradaki, şuradaki, örnek veriyorum, şu boss'a saldıracaksanız, buradaki oyunun şu boss'una saldıracaksanız, şu an mesela benden uzak akım bileti isteyecektir. Çünkü uzağız. Şöyle bastığınızda bakın akım bileti istiyor. Bunun yanına giderek de istediği kadar efsanevi olsun, onun yanına giderek de o sarı bileti kullanabilirsiniz. Fakat yanında değilseniz ya da farklı bir ülkedeyse uzak bilet kullanmanız gerekiyor. Şöyle devam edelim. Premium maç bileti, birazdan maç kısmına, Go Maç Ligi'ne geçtiğimde onu anlatacağım. Kuluçka makineleri bence çok önemli. Ben çok fazla kullanıyorum. Şu kuluçka makineleri görevlerden falan geliyor. Fakat görevlerden gelmese bile size günlük bir tane ya da daha doğrusu bir tane verebiliyorlar. Şöyle göstereyim. Evet, şu sarı olan, sınırsız olan arkadaşlar, yumurtayı her çatlattığınızda tekrardan kullanabileceğiniz bir kuluçka. Kuluçka da tamamen gerçekten yürüyerek açabildiğiniz bir şey. Şu da mesela benim yanındaki mavi de benim satın aldığım bir şeydi. Son bir kullanımı kalmış. Bunların içine Pokemon yumurtalarını koyuyorsunuz. Ve yürüyerek şuradaki gördüğünüz Pokemon'ları alabiliyorsunuz. Ve buradaki Pokemon'lar bazı etkinliklere göre değişiyor. Örnek veriyorum. 2 kilometrelik yumurta demek her zaman aynı Pokemon'ların çıkacağı demek değil. Etkinliğe göre buradaki Pokemon'lar değişiyor. Ne var? 2 kilometrelik var. Bir de bunun sarısı var. 5 kilometrelik. Bir de bunun moru var. Pardon, bir de bunun 7'si var. 7 kilometrelik olan. Onlarda genelde etkinlik Pokemon'ları çıkıyor. Böyle daha renkli ve arkadaşlarınızdan alabiliyorsunuz o topları. Morlar var. Bunlar yine bu tarz farklı Pokemon'lar çıkıyor. Bir de roket takımından alabileceğiniz 12 kilometre en uzun olanları da kırmızı yumurtalar. Bunları kuluçkaya yatırdığınızda yürüdüğünüz sürece buradaki kilometreler artıyor. Ve ona göre bunları çatlatıp içindeki Pokemon'ları alabiliyorsunuz. Buradan ben daha kötü Pokemon almadım. Evet, aynı tür Pokemon aldım ama doğadaki gibi IV'si düşük bir Pokemon almadım. O yüzden yumurtayı çatlatın ve buradaki Pokemon'ları almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın şu an yanımda bir akın var. Şurayı da göstereyim. Mesela Çince mi artık Japonca mı ne yazmış? Örnek veriyorum. Buradaki Tayvan'mış pardon. Buradaki akına katılabilmem için benim uzak akım biletini kullanmam gerekiyor. Anca o şekilde buradaki akına katılabilirim. Katılabilir miyim? Evet, katılabilirim. Ve çok uzakta bir yer bu. Öyle düşünün. Tayvan'da görünüyor. Buradaki uzak akım biletini kullanarak ben bu arkadaşla ortak bir şekilde bu Pokemon'a saldırıp ve bu Pokemon'u elde edebilirim. Mağazamıza devam edelim. Şu mağazamızı anlatayım. Mağaza biraz karışık. Puffin dediğimiz şey arkadaşlar, bu da bir meyve gibi bir şey fakat bir meyveden çok daha değerli. Bizim Body Pokemon'umuzu, şu Pokemon'u beslerken kullanacağımız bir ödül. Şimdi Body Pokemon'undan bahsedeyim. Şu çevremde gördüğünüz Ho benim şu an Body Pokemon'um. Evet, oyuna başlayanların ağzını sulandıracak bir Pokemon olabilir. Çünkü çok değerli bir Pokemon. Kolay kolay gelmiyor. Ben bunu Rocket takımından almıştım. Ya da bununla belli başlı, örnek veriyorum, etkinlikler oluyor. Bazen doğada akın olarak da çıkabiliyor. Doğada dediğim akın olarak çıkabiliyor. Beraber yine saldırıp alabiliyorsunuz. Şimdi bu Pokemon'u günlük olarak birlikte yürümeniz gerekiyor arkadaşlar. Atıştırmalık vermeniz gerekiyor. Birlikte oynayacaksınız. Birlikte maç yapacaksınız. Fotoğraf çekileceksiniz ya da yeni bir yere gideceksiniz. Bu şekilde bunun kalplerini doldurduğunuzda şöyle göstereyim. En önemlisi bunun ilk etapta 2. seviyeye getirmeniz. Sebebi de şu. Yakalama yardımı yapıyor. Yani siz Pokemon'a topu atıyorsunuz. Attığınız top, örnek veriyorum, doğadaki vahşi Pokemon, o topa vurduğunuzda sizin Body Pokemon'unuz o topu geri karşılıyor. Ve bu şekilde sizin çok daha rahat Pokemon'u ya da Poke topunuzun boşa gitmemesini ya da en azından o Pokemon'un kaçmamasını sağlıyorsunuz. O yüzden çok faydalı. Şimdi şöyle hep birlikte sizle beraber yapalım. Şu tarafa doğru. Body Pokemon'u çıkarmayı da size göstereyim. Zaten doğada bir yerdeyim. Şu şekilde yerdeki sarı izleri görüyor musunuz? O sarı izler sizin bu Pokemon'u çıkartabileceğiniz yerler demek. Yani önce kamerayı açıyorsunuz. Sonra şöyle belli bir yere tıklıyorsunuz. Ve oraya geliyor. Ya da Body Pokemon'unuz. Şimdi öncelikle bir kere onu fotoğraf çekmeniz gerekiyor günlük olarak.
Ayrıca onu şu şekilde sevmeniz gerekiyor elinizle. Ve ona yem vermeniz gerekiyor. İşte Puffin burada devreye giriyor. Puffin verdiğiniz zaman bu arkadaşa günlük kalp değerleri 2-2 ilerliyor. Yani eğer siz bu Pokemon'u hızlı bir şekilde evrimleşmeden kastım daha sıkı dost yapmanız, işte o örnek veriyorum Pokeo topunu geri atmasını sağlamasını istiyorsanız şuradaki kalpleri çift yapmanız için kullanmanız gereken Puffin. Görevlerden geliyor. Ben ekstra onlara 100 coin verip almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani ilk etapta evet ben de heyecanlanmıştım. Ben de Puffin almıştım ama bir süre hemen kısa bir sürede çift kalp olsun, topu karşılasın diye düşünmüştüm ama ondan sonra zaten çok oluyor. Ve devamında size işte konum bulabiliyor, hediye eşya getirebiliyor. Son seviyede de kendi DG'sini sizin body Pokemon'unuz olduğu sürede kendi gücünü biraz bir nebze olsun arttırıyor. Benim fullenmiş Pokemon'larım var. Oyundaki en sevdiğim Pokemon'lardan biri Dragonite'ı bitirdim. Ve Dragonite'ın şu an göğsünün üzerindeki kalbi görüyorsunuz. Bu benim tamamen dostluğu tamamladığımız anlamına geliyor. Şu anda sizin görebilmeniz adına Ho-Ho geçtim. Ho-Ho yeni geçtim. Şimdi marketi anlatmaya böyle hızlı bir şekilde devam edeyim arkadaşlar. Puffin'i de anlattık. Top satın alabiliyorsunuz, tütsü alabiliyorsunuz, roket radarı alabiliyorsunuz. Eğer roket radarı zaten sürekli roket takımı geliyor. Hani roket takımı için de paranızı harcamanızı tavsiye etmem. Yıldız parçaları geliyor. Bu o Pokemon'ları evrimleştirirken ya da kasarken ki şuradaki yıldız tozu var ya arkadaşlar. Onun fazladan almanızı sağlayan bir şey. Onu da satın almanızı tavsiye etmiyorum. İyileştirme iksirleri zaten görevlerden falan çok geliyor. Almanızı tavsiye etmiyorum. Şans yumurtası sizin oyununuzdaki tecrübe puanları arttıran bir şey. Almayın. Canlandır, maksimum canlandır. Eğer Pokemon'larınız baygınsa canlandırmanız gerekiyor. Ama zaten görevlerden geliyor. Yine almayın. Modülleri eğer örnek veriyorum işte bitki Pokemon'u, buz Pokemon'u ekstra size lazımsa bunları alın ama yine tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yine çok önemli şeyler değil. Şimdi ilk etapta paranızı benim size tavsiyem anlatmanız gereken yer, harcamanız gereken yer şu ikisi. Bir, çantanızı artırın. 2, Pokemon deponuzu artırın. Bunlar şu anlama geliyor. Bakın mesela oyun ilk başladığınızda 900 tane Pokemon yeriniz ya da eşyalara gittiğimde 1400 tane de eşya yeriniz olmuyor. Bunları ne kadar arttırırsanız hem daha çok Pokemon yakalarsınız hem de bu kadar malzemeye sahip olursunuz. Çünkü bir süre sonra alınmaz hale geliyor. Mesela ben bu topları direkt sallıyorum. Çünkü bu toplar artık benim için önemli değil. Ben ultra top ya da süper top kullanıyorum sadece. O yüzden paranızı ilk etapta kesinlikle oralara kullanın. Kesinlikle çantaları doldurun. Ondan sonra daha farklı şeyler için kullanın. Ve bu kısımdan parayla aldığınız coinler var. Ben bunlardan hiç almıyorum. Oyun gerçekten evet az veriyor gibi görünüyor ama çok bonkör. Her türlü doluyor. Her türlü alıyorsunuz. O yüzden en organik şekilde, en doğal şekilde oynamaya bakın bence. Burayı da bitirdiğimize göre Pokemon'lar, evet Pokemon'ların halkalarından bahsettim. Daha fazla çanta dolarsa ne yapmanız gerektiğinden bahsettim. Şurada çantanız dolduğunda örnek veriyorum lazım olmayan şeyleri, misal işte ben ananas bulunduruyorum. Raz meyvesi çok bulundurmuyorum. Buradan hemen şunları boşaltıyorum. Hani atılacak şeyler var, atılmayacak şeyler var arkadaşlar. Her şeyi atmayın. Örnek veriyorum basit topu attım. Bu diğer topları bırakarak biraz çantanızı hafifletebilirsiniz. Pokemon'ların nasıl yakalandığından bahsettim. Yakaladıktan sonra nasıl değerlerini öğreneceğinizden bahsettim. Evet, arkadaş ekleme. Bu arkadaş ekleme çok önemli. Şöyle not almışım. Şimdi benim arkadaşlık listem genelde 400'ün üzerinde doldu. Tamamen doldu. Arada bir çıkan arkadaşlar oluyor. O yüzden 399. Şu anda fazladan 11 tane arkadaşlık isteğim var. Bunlardan birini kabul edeceğim. Nasıl arkadaş olunur ondan biraz bahsedeyim. Bu sizin genel profiliniz. Burada günlük olarak görünümünüzü değiştirebilirsiniz. Ve neler yaptığınıza dair bir sürü şey var. Arkadaş eklemek önemli. Şuradan arkadaş ekle kısmından, oyun zaten Türkçe olduğu için çok basit oldu. Şuradan şu kodu herhangi birinizle paylaşarak arkadaş ekleyebilir, beraber oynayabilirsiniz. Peki arkadaşlarımızla ne yapabiliyoruz? Hemen şöyle örnek vereyim. Arkadaşlarınızla belli bir mesafedeyken takas yapabiliyorsunuz. Bu takas kısmı sadece belli bir mesafedeyken işe yarıyor. Maç kısmı arkadaşınız eğer online'sa, oyundaysa
İstediğiniz zaman maç yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar maç yapabiliyorsunuz. Bu sadece size böyle ekstra tecrübe kazandırır. Herhangi bir şey kazanıp herhangi bir şey kaybedemezsiniz. Hediye gönder kısmı da günlük belirli olarak, örnek veriyorum. Şu arkadaş bana hediye göndermiş. Bu arkadaşın hediyesini açıyorum. Buradan birçok şey çıkabiliyor. Yani bir nevi Pokestop gibi düşünebilirsiniz. Mesela şuradan alıp buraya da kendim istediğim bir tane hediye gönderiyorum mesela. Hem bu şekilde arkadaşlık seviyeleriniz artıyor. Hem bu şekilde toplar edinmiş oluyorsunuz. Ayrıca şu arkadaşlık seviyeniz dolduğunda aynı şeyde olduğu gibi sizin body Pokemon'unuzda olduğu gibi bu arttıkça şöyle ekstra özellikler kazanabiliyorsunuz mesela. Mesela şu arkadaşla benim gireceğim akım maçlarında ekstra 4 top, ekstra saldırı bonusu, ekstra yıldız tozu indirimi alabiliyorum. Yani arkadaşlarınızla bağınızı kesinlikle güçlendirin. Body Pokemon'undan bahsettim. Body Pokemon'unuzu hemen şuradan dostunuzu değiştir kısmından değiştirebiliyorsunuz. Buradan değiştirdiğiniz zaman farklı bir Pokemon çıkıyor ve Body Pokemon'u sizin yanınızda gezerken güzel görünüyor. Bunu sadece siz görebiliyorsunuz. Sizle gezerken değerlerini doldurup onun size yardım etmesini sağlıyorsunuz. Ayrıyeten onun için şeker toplayabiliyorsunuz. Mesela efsane Pokemon'larda 20 kilometrede bir şeker gelirken çok basit Pokemon'larda, mesela daha küçük Pokemon'larda 1 kilometrede bir şeker geliyor. Hani bunu şeker toplarken de kullanabilirsiniz. Şuradan değiştirebildiğinizi söyledim. Şuradan değiştirebiliyorsunuz. Biraz iç yüzünden bahsedeyim. Nereye ulaşabiliyorsunuz onlardan bahsedeyim. Ekranda gördüğünüz yerlerden bahsedeyim. Şuraya girdiğinizde eşyalar kısmından, buradaki eşyalar tamamen size ait. Bunlar alınmış ya da kazanılmış eşyalar arkadaşlar. Pokemonlarınızı buradan görebiliyorsunuz. Dediğim gibi şu kısma girip buradan işte en yeni yakaladığınız Pokemon'u görüp buradan dövüş türüne göre sıralayabiliyorsunuz Pokemonlarınızı. Şuradan yumurtalarınızı görebiliyorsunuz. Var olan yumurtalarını. Mağazayı göstermiştim. Mağazaya girebiliyorsunuz. Maç kısmı önemli. Maç kısmı neden önemli arkadaşlar? Buraya kesinlikle önem verin. Ben bütün efsane Pokemon'larımı buradan aldım. Bakın şu an burada da Tapu Bulu duruyor. Ben buradan aldım bunu. Buradan da aldığım oldu. Daha doğrusu normal akınlardan da aldığım oldu. Fakat burada sürekli bir efsane Pokemon var. Evet, siz açtığınızda 3-4 tane Pokemon görünecek. Sebebi de şu. 20 ranka gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. 20 ranka geldikten sonra oradaki efsanevi Pokemon kısmı açılıyor. Yani çok fazla maç yapmanız gerekiyor işin açığı. Ve buradan sürekli bir efsane Pokemon alma şansınız var. Bu Pokemon yakında değişecek ve farklı bir Pokemon çıkacak. Ben efsane Pokemon'larımın çok büyük bir kısmını, yani şöyle bakayım. Şuradan efsane Pokemon'larıma gireyim. Yani buradaki efsane Pokemon'larımın belki de %70, %80'ini ben tamamen oradan kazandım. Bunlar güzel Pokemon'lar. Oyuna yeniye başlayanlar için güzel Pokemon'lar. Oyunun orta ve ileri seviyesi olan Pokemon arkadaşlar için de normal. Onlarda da olan Pokemon'lar. Hani böyle oyunun ilk safhalarında sizin için çok farklı, çok özel gelebilir. Fakat etkinliği olmayan Pokemon'ları da tabi bulamayabilirsiniz. Mesela şu an karşınıza Pokemon çıkmaz. Örnek veriyorum. Şu Pokemon çıkmaz. Çok zor çıkar. Tamamen oyuna erkenden başlamış olmanın verdiği şey. Şu Pokemon'u mesela görevlerden alabilirsiniz. Halen kazanabilirsiniz. Efsane Pokemon'lar önemli, güzel Pokemon'lar. Şuradan hazır buraya geçmişken göstereyim. Buradan kısa yoldan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar Pokemon'unuza. İşte yumurtadan hangi Pokemon'ları aldığınızı buradan görebiliyorsunuz ki birçok güzel Pokemon'um bakarsanız ben yumurtadan almışım. IV'leri çok yüksek. İşte efsane Pokemon'ları buradan görebiliyorsunuz. Parlak, Shiny dediğimiz Pokemon'ları buradan görebiliyorsunuz. Arkadaşlar Shiny Pokemon'ları güçlü ya da çok efsane Pokemon'lar değil. Bunlar tamamen koleksiyonluk Pokemon'lar. Yani çok zor, çok nadir çıktıkları için değerliler. Ve bunları maçlarda ya da sağda solda ben çok kullanmıyorum. Bunları sadece koleksiyon, gösteriş amaçlı kullanabiliyorsunuz. Nadir çıkması onları değerli yapıyor. İşte takas yaptığınız Pokemon'ları, evrim geçirebilir vaziyetteki Pokemon'larınızı buradan görebiliyorsunuz. İşte çok güçlü Pokemon'larınızı buradan görebiliyorsunuz. Sonra şöyle yapalım. Ya da mega evrim geçirebilir Pokemon'lar. Bunlar mega evrim geçirebilir Pokemon'lar. Yine de şöyle örnek vereyim. Normal evrimin dışında mega evrim geçirebilir Pokemon'lar var. Bununla ilgili çok detaylı video attım. Burada tekrardan bahsedip videoyu ekstra uzatmak istemiyorum.
Pokemon'ların IV'sini öğrenmek diye bir not almışım. Şöyle baktığınızda buradan Pokemon'u değerlendir kısmıyla bile sadece hareket edebilirsiniz. Şu Pokemon güçlüdür. Ekstra bir yere bakmanıza gerek yok. Fakat detaylı IV'sini öğrenmek isteyip eğer şuraya yazmak istiyorsanız benim yazdığım gibi. Bunun için ben Pokegene uygulamasını kullanıyorum. Bununla ilgili detaylı video attım. Oradan ulaşıp bakabilirsiniz. Daha eski videolarımdan. Eğer bu şekilde atmak istiyorsanız atabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. En azından Pokemon'un hangi güçlerde olduğunu daha rahat bir şekilde görüyorum. Coin kazanmayı anlattım. Görevler araştırma yerini anlattım. Body Pokemon'la ilgili her şeyi anlattım. Şu an aldığım notları tamamen bitirmiş durumdayım. Bunlara eklemek istediğiniz şeyler varsa kesinlikle ekleyin. Kesinlikle söyleyin arkadaşlar. Oyuna bu şekilde başlıyoruz. Oyun çok eğlenceli. Kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum oyunu. Bu arada desteklerinizi bekliyorum. İyi oyunlar, iyi seyirler dilerim. Hoşça kalın.